GoPos Restoran Yönetim Sistemi'ne hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sisteme müşteri ve cari tanımlama süreçlerini ele alacağız. Öncelikle yönetim paneline giriş yapıyoruz. Ardından teslimat modülleri, müşteri ayarları kısmından müşteriler sekmesine tıklıyoruz. Burada karşımıza müşterilerimizin listelendiği ekran çıkıyor. Daha önce kaydettiğiniz bir müşteriyi aramak isterseniz arama kutucuğuna ismini ya da telefon numarasını yazarak kolayca bulabilirsiniz. Sol kısımdaki seçeneklerle müşterilerinizi ister liste, ister grid görünümünde inceleyebilirsiniz. Eğer hali hazırda bir müşteri listeniz varsa, bu listeyi Excel formatında içeri aktarabilir veya sistemdeki müşterilerinizi Excel formatında dışarı aktarabilirsiniz. Örnek olarak bir müşteri listesini içeri aktarıyorum. Yükleme butonuna tıklıyor ve yüklemek istediğim dosyayı seçiyorum. Dosyanızın boyutuna bağlı olarak müşteri listeniz saniyeler içinde programa aktarılmış olacaktır. Dışarı aktarmak istediğimizde ise dışarı aktar butonuna tıklıyoruz. Sistem dosyayı otomatik olarak indiriyor. Üzerine tıklayarak listemizin Excel formatında bilgisayarımıza indiğini görebiliriz. Eğer müşterileri tek tek ekleyecekseniz ekle butonuna tıklıyoruz. Ad, soyad, telefon numarası, şehir, ilçe ve açık adres bilgilerini doldurarak kaydedebiliriz. Yeni adres ekle butonuna tıklayarak aynı müşteriye ait farklı telefon numaraları ve adresler de tanımlayabilirsiniz. Son olarak kaydet diyoruz ve müşterimiz ekleniyor. Şimdi de ihtiyaç duyulduğunda POS ekranından nasıl hızlıca müşteri eklenebileceğini görelim. POS ekranına gidiyoruz. Örnek olması açısından herhangi bir masaya giriş yaparak sipariş alıyorum. Bu sipariş esnasında müşterimizi eklemek için sağ tarafta yer alan Müşteri Ekle butonuna tıklıyoruz. Kayıtlı bir müşteriyi aratabileceğimiz gibi yeni bir müşteri için Yeni butonuna tıklayarak ad, soyad, telefon ve adres bilgileriyle birlikte kaydet ve seç diyebiliriz. Böylece müşterimiz kaydedilmiş olur. Eğer bu müşteriyi cari olarak eklemek istersek, detaylı ödeme ekranında en alta inerek hesabı cari olarak kapatıyoruz. Hesabı cari olarak kapattığımız için müşteri, otomatik olarak cari listemize eklendi. Müşteri ayarlarından cari kısmına geliyorum. İşte burada gördüğünüz gibi cari müşterimiz kayıtlı durumda. Detayları görmek için üzerine tıklıyoruz. Adisyonu genişleterek tüm ayrıntıları inceleyebiliriz. Adisyon özelinde ödeme alacaksak, ilgili adisyonları seçerek ödeme al diyoruz ve ödeme türüne göre işlemi tamamlıyoruz. Eğer tüm adisyonların ödemesini almak istersek, sağ taraftan tümünü seç diyerek kolaylıkla ödeme alabiliriz. Hepsini değil de sadece bir kısmını birleştirmek istersek, ilgili adisyonları seçip birleştir diyerek ödeme alabiliriz. İşte bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Keyifli kullanımlar.